Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Avrupa'nın en büyük finans kuruluşu olan Societe Generale'ın Haziran'da özellikle Merkez Bankası faizleriyle ilgili tahminini paylaşacağım. Ardından JP Morgan'ın yapmış olduğu gene Merkez Bankası ile ilgili yeni tahminler var. Bu tahminlerle birlikte dolar elinde tutanların neden üzülecekleriyle ilgili bir video yapacağız. Bu videonun içerisinde altın yorumlarımız da olacak. Beni izlemeye devam edin. Ben videoya geçerken sizler de kanalıma bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz sevgili dostlarım. Evet, hemen Avrupa'nın en büyük finans kuruluşu olan Societe Generale'ın arkadaşlar Merkez Bankası faiz kararlarında Haziran'da 650 bas puanlık faiz artışı, Temmuz ve Ağustos ayında da 500'er puanlık faiz artışıyla birlikte beklenti tahminini arkadaşlar çok yukarı seviyelere taşımış oldu. Hemen ardından JP Morgan'dan da tahminler geldi arkadaşlar. JP Morgan ise Merkez Bankası'nın yıl sonu faiz beklentisinde %30 seviyelerine kadar bir yükselişe gideceği tahmininde bulundu. Biliyorsunuz şu an Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizimiz %8,5 civarlarında. JP Morgan'a göre Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki para politikaları toplantısında veya bu para politikaları toplantısından daha önce de gerçekleşebilir arkadaşlar. Politika faizini %25 seviyesine kadar yükseltebileceği, ardından da ufak ufak artışlarla yıl sonu Merkez Bankası'nın Mehmet Şimşek ekonomisinin başında olduğu politikalarla birlikte %30 civarına kadar çıkarılacağı yönündeki tahminlerde bulundu arkadaşlar. Yani dış piyasalar bize diyor ki faizleri yükseltin, biz de buna göre size yatırıma gelelim. Bunların ufak ufak sinyalleri yatırım kuruluşları tarafından Mehmet Şimşek'e verilmeye başlandı sevgili dostlarım. Ardından TÜİK enflasyon verisine değineceğim arkadaşlar. TÜİK enflasyon verisi biliyorsunuz ev kiralarında, araba fiyatlarında, ev fiyatlarında, market fiyatlarında, memur, işçi maaş artışları, asgari ücret, emekli maaşları hepsinde etkili olan bir kuruluş. Şimdi TÜİK'in yapmış olduğu enflasyonda da arkadaşlar aylıkta özellikle enflasyonda 0,04 civarında artış olduğu söyleniyor. Tabii bizler buna inandık mı? Tabii ki insanın inanası gelmiyor sevgili dostlarım. Çünkü hepimiz dışarıdaki enflasyonun maliyetlerin ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda asgari ücret, emekli maaşı, dediğim gibi ev kiraları gibi birçok sosyal geliri düşük olan insanları etkileyecek olan bu türden politikalarda inşallah TÜİK'te gerçekçi, Mehmet Şimşek'in dediği gibi gerçekçi politikalara, kararlara bir an önce dönmeli diye düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz bağımsız bir kuruluş olan ENAK, o da enflasyon raporunu açıkladı. ENAK enflasyonuna göre arkadaşlar aylıkta %7,35 artış, yıllıkta da %109 civarlarında bir artış enflasyon tarafında gerçekleştiği yönünde. Şimdi ENAK'ın yapmış olduğu anket gerçekten daha böyle inandırıcı, daha kulağa yatkın, daha çok real açıklamalara yatkın gibi görünüyor. Çünkü hepimiz market, manav, pazar, ev fiyatları, kiralar, geçim ücretleri, maaşlarımızda biz bunları ne şekilde yansıdığını hepimiz biliyoruz. Yani almış olduğumuz maaşlar bile bir sonraki zam dönemini görmeden oldukça erimeye başlıyor ve açlık sınırlarının bile altında kalacak ücretler tarafına düşüyor. Bu durumda baktığımız zaman TÜİK'in gerçekten enflasyonu hiç de inandırıcı gelmiyor sevgili dostlarım. Şimdi dolar tarafında olan arkadaşlarımız neden üzülecek? Bununla ilgili hemen açıklamamızı yapalım. Bakın sevgili dostlarım, 21 lira 50 kuruş civarlarında bir dolar kuru şu an itibariyle mevcut. İlerleyen günler içerisinde dolar kurunda bir yukarıda 21.75 civarlarında direnç bizi bekliyor olacak. Bu direnç önemli. Bu direnci sizlerle birlikte yakından takip edeceğiz. 21.75'in üzerinde ise 23 lira civarlarından geçen yine bir direncimiz var. Birçok kuruluşun özellikle Goldman Sachs'ın yapmış olduğu raporu da burada sizlerle birlikte değerlendirmiştik. Goldman Sachs'ın 23 TL civarlarında bir beklentisi mevcut. Fakat 22 Haziran günü arkadaşlar bakın Merkez Bankası Mehmet Şimşek önderliğinde ilk kez toplanacak. Mehmet Şimşek piyasalara bir mesaj vermek isteyecektir ve bu mesajını da nasıl bir yere kaldırıp faiz politikalarında yükseliş yönüne gitmek yönünden kullanacaktır. Benim öngörüm ve tahminim ve yaptığım senaryom bu şekilde. Eğer ki bizler bu şekilde bir senaryoyla karşılaşır isek arkadaşlar gerçekten nas bir kenara bırakılır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz nas üzerinde durduğu ve faiz enflasyon denklemiyle birlikte piyasalara sunmuş olduğu öngörüsünün tersinde bir işlem Mehmet Şimşek tarafından uygulanır ve faizlerde bir artışa gidilir ise bu durumda arkadaşlar
dolar gerilemeye başlayacaktır. O yüzden artık bu yüksek fiyatlardan dolar alan sevgili dostlarımız da belli bir müddet beklemek zorunda kalıp üzülebilirler. Bu senaryomun gerçekleşme olasılığı ne kadardır? Ben Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalardan bu senaryonun oldukça kuvvetli olduğunu düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Şu an itibariyle doların baskılanması neticesinde 19.50'lerde biliyorsunuz dolar kuru baskılanıyordu. 18-19 civarlarında baskılanan dolar kuru artık burada bırakıldı ve kademeli bir şekilde paranın devalüe edilme süreci başlamış oldu. Bu süreç içerisinde Mehmet Şimşek'in aklında bir fiyat vardır. Reel piyasaların aklındaki fiyatta 23 liralar civarından geçen bir miktar diye ben düşünüyorum. Ama gene de 21.75 önemli bir direnç. Bu direnç de kullanmalı. Yüksek fiyatlardan banka makas aralıklarıyla birlikte dolar almak isteyenlerin gerçekten üzülebileceği bir dönemle de karşı karşıya kalabiliriz sevgili dostlarım. Çünkü her an bir merkezin faiz arttırımları ile ilgili bir sinyal vermesiyle birlikte bizler dolar kurunda aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Yaz dönemi olması itibariyle de bakın sevgili dostlarım ülkeye döviz girişleri olacak. Bu döviz girişleriyle birlikte yaz dönemi içerisinde aşağı yönlü bir dolar kurunda hareket görme ihtimalimiz de olabilir. O yüzden yüksek maliyetlerden hele ki bu fiyatlardan 22-23 aralığından dolar almaya çalışan sevgili dostlarımıza buradan bir kez daha uyarayım. Tabii son karar her zaman kendi kararınızdır. Bu kararlarla birlikte benim kararlarıma uyup da sizlerin zarar etme ihtimaliniz de oldukça fazladır. Çünkü ben burada sadece bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda dolar alanların nasıl üzülebileceğiyle ilgili bir video yapmaya çalışıyorum. Yani bir Merkez Bankası faiz kararlarına girişilmesi durumunda ya önümüzün yaz turizm sezonu olmasından kaynaklı olarak da ülkeye bir turist akımının başlayacağından dolayı arkadaşlar dolarda aşağı yönlü hareket görebiliriz. 22'li özellikle 21'li, 22'li, 23'lü civarlardan dolan alan arkadaşlarımızın da yaz boyu bekleme olasılığı oldukça fazla olacaktır. Dolar almak isteyenlerin böyle bir durumda doların geri çekilme fiyatını beklemelerinde fayda olacağını da düşünen taraftayım. Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman dolar Türk lirası tarafında arkadaşlar en kısa bir destek bölgesi olarak bizler 21 lira civarından geçen bölgeyi düşünebiliriz. Onun altında ise 20 lira 55 kuruş. İki tane destek. Biri 20 lira 55 kuruş civarından geçen bölge. Biri de 21 TL civarından geçen bölge. 19.50 benim için biliyorsunuz olmazsa olmaz desteğim. Yani geri çekilimlerde dolar kurunun hala da 19 lira 50 kuruş seviyesine değme ihtimali olduğu da unutulmamalı. Fakat şimdilik bu durum Mehmet Şimşek'in dolar kurundaki yeterli seviyenin neresi olduğu yönünde aklındaki fikirden geçiyor arkadaşlar. Bugün itibariyle 21.70-21.80 civarlarında özellikle dolar kurunda gördük ve 21 lira 50 kuruş civarlarında şimdilik toparlanmaya çalışan bir dolar Türk lirası. 21.75'te bir direncimiz var. Burası açılır ise de arkadaşlar geçilir ise de 23 TL civarına doğru gidecek bir dolar TL kuru bizi bekleyecektir. O yüzden doları özellikle takip eden arkadaşlarımızın verdiğim seviyelere riayet etmesi ve uyması oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle de faiz arttırımlarına gidilmesi durumunda arkadaşlar ve Mehmet Şimşek'in özellikle yabancı yatırımcıyı çekebilmek için aklındaki dolar kurunu belli bir seviyede tutmayı başarabilir ise borsa tarafının da oldukça güçlü olacağını düşünüyorum ve borsaya girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artabilme olasılığının oldukça yüksek olduğunu sizlere buradan belirtmek isterim. Altının ons bacağına baktığımız zaman altının ons bacağı Fed'in faiz kararlarını bekliyor arkadaşlar. Şu an itibariyle baktığımız zaman düşen trendin yukarı yönlü kırıldığı ve buradan bir tepki olarak da yukarı yönlü hareketlerin altının ons tarafında yukarı yönlü gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi altının ons tarafında 1941 desteği güzel çalıştı arkadaşlar. Bu 1941 desteği takibimizde. 1941 desteğinin üzerindeki hareketlerde ivmelenme Fed'in alacağı faiz kararlarıyla birlikte Fed faiz kararlarında bir sabit bırakma yönüne gider ise biz burada tekrardan 2100 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafındaki bu yükselişi tekrardan devam ettireceğini düşünen taraftayız. 1920 dolar seviyesi önemli bir seviye. Burayı zaten hep birlikte takip ediyoruz. Bir kez daha hatırlatayım. 1920 yükselen trend çizgimizin geçtiği alan. Bu 1920 dolar altında kapanış görmedikçe biz hala 2100 dolar seviyesi ihtimalini masamızda tutan taraftayız. Kabaca baktığımız zaman
altındaki yön ve trend şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu trend içerisindeki hareketler bizi bu seferki 1941 dolar seviyesinden 2100 dolara getirecek yukarı yönlü hareketi FED'le birlikte başlatabilir. O yüzden FED'den gelecek karar gerçekten önemli olacak. Bu kararı hep birlikte takipte kalacağız. Gram altın tarafına baktığımız zaman da gram altındaki hareketlilik kapalı çarşı tarafıyla hemen hemen yakınlaşmaya başladı. Orada 1390 TL civarlarından seyreden gram altındaki hareketlilik şu an itibariyle bankalar arası piyasada da 1360 TL'ler civarına doğru yansımış durumda. Gram altınla ilgili, gram gümüşle ilgili özellikle sizlere uyarmıştım. Kapalı çarşıyla bankalar arasındaki fiyatların bir noktada yansıyacağını, yani birleşeceğini belirtmiştim. Bankada işlem yapanların hesaplarına dikkat etmesi gerektiğini, buradan fiziki tarafa geçiş yapamamış olanların ise beklemesi gerektiğini ve makas aralıklarında kapanacağıyla ilgili uyarım vardı. Ve dediğim gibi noktasal olarak bakın hepsi uygun bir şekilde çalıştı. Teknik analiz her ne kadar da baskılamalardan dolayı biraz daha geç çalışsa da arkadaşlar hedefine gidecektir. Ben uzun zamandır teknik analiz yapan biri olaraktan bunu gördüm. Özellikle piyasaların çok uygun olduğu bir dönem içerisindeyiz. Teknik analizler, baskılamalar, merkez bankalarının baskılaması, kimisi altının yükselmesini istemiyor, kimi doların yükselmesini istemiyor. Karışık bir süreç içerisinde altın ve doların özellikle dalgalanma süreci içerisindeki hareketleri belli bir yerden sonra kapalı çarşı olsun, serbest ekonomi piyasası olsun, bankalar arası kurlarda olsun belli bir seviyeye oturuyor sevgili dostlarım. Şimdi altında da 1400 dolar önemli bir seviye. Burada asıl önemli direnç 1407 dolar, 1407 Türk lirasından geçen direnç bizler için önemli. Bizim için takip edilecek destek bölgesi de şu an itibariyle, bakalım bugün itibariyle 1350 TL civarında kapanış olabilir ise 1350 ilk etaptaki destek bölgemiz olarak takip edeceğimiz alan olur. Onun altındaki sarkmalarda da 1307 TL'den geçen destek gene bizim için önemli olacak sevgili dostlarım. Bakın Merkez Bankası faiz kararları dolar kurunda bu yükselişin durmasıyla faiz arttırma kararlarının sinyalleri piyasaya yansır ise gram altın tarafında da aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz. JP Morgan ve gördüğünüz gibi Societe Generale'ın yapmış olduğu beklentiler doğrultusunda da Mehmet Şimşek'in reel, gerçekçi politikalara dönmesiyle birlikte sert bir şekilde faiz artışına gidebileceği yönündeki sinyaller yatırımcılarına verilmeye başlandı arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gram tarafı ve şu an için dolar tarafında olan arkadaşların her an gözünün kulağının son dakika haberleriyle birlikte Mehmet Şimşek tarafında olması gerektiğini de düşünüyorum. Yoksa üzülen tarafta gene biz oluruz sevgili dostlarım. Borsa tarafındaki arkadaşların şu an için şanslı olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası rezervlerinin ekside, cari açık pozisyonun çok fazla olmasından kaynaklı olarak dolarda yükseliş bir müddet daha devam da edebilir. Sonra bana demeyin buradan düşüş bekliyordun, yukarı yönlü hareket gerçekleşti şeklinde. Fakat 23 TL civarına doğru dolarda hala da yükseliş potansiyeli mevcuttur. Destekler aşağıya kırılmaya, faiz sinyalleri piyasaya verilmeye başladığı zaman ise arkadaşlar dolarda 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar da bir geri çekilme yaşayabileceğimiz kesinlikle unutulmamalı. Planlarınız içerisinde bunlar da dahil edilmeli diye düşünüyorum. Gram altında dolar bazlı olarak geri çekilmelerde ise 1245 TL civarına kadar buradaki hareketlilik yere gelebilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.